Cam balkon ölçüsü almak için gereken malzemelerimiz, en önemlisi seviye ölçerimiz. Bizim için en önemli aletimiz. Ondan sonra bir şerit metre, bir de tahta metre ihtiyacımız var. Öncelikle cam balkon ölçüsü alırken ray profilini nasıl yerleştireceğimizi aklımızda yani karar vermemiz gerekiyor. Profil genişliğimiz genelde 3,9 santim ile 4,2 santim arası değişmektedir. Cam balkon profilini yerleştireceğimiz bölüm görüyorsunuz korkuluğun ön tarafı. Buranın genişliği şu anda 4 santim geliyor. Malzememizin 4 santim olduğunu düşünürsek camda açılırken şöyle açıldığını farz edelim. Camda açılırken dışarıya yapmış olduğu taşmayı göz önünde bulundurarak arada düz açılarda en az 2,5 santim, 90 derece açılarda en az 3,5 santim boşluk vermemiz gerekir ki cam açılırken korkuluğumuza çarpmasın. Buna karar verdikten sonra, şimdi örnek veriyorum, burası 4 santim geliyor. Bu zaten profilimizin genişliği kadar aşağı yukarı. 2,5 santim mesafe vermemiz gerektiği için profilimizi buraya en fazla 1,5 santim bindirebiliyoruz. Burada şöyle bir aksaklık var. Profilimiz durduğu yerde, bunu profil kabul edersek, buraya montaj yaptığımızda düzgün durmayacaktır, esneme yapacaktır. Yaptığımız bütün ayarlar daha sonra bozulacaktır. Böyle bir ölçü geldiği zaman ben genelde küpeştenin alnına 40'a 40 demir profil vidalayarak bu şekilde şu şekilde yerleştiririm. Cam balkon profilini de bunun üzerine oturturum. Böyle olduğu zaman ne olur? Demirle, korkulukla cam balkon arasındaki mesafeyi ayarlamış oluruz. Böylelikle cam açılırken, bunu cam kabul ediyorum şimdi, dışarıya doğru taşma yaptığında demire çarpmamasını sağlarız. Bunun için profilimizin dışını küpeştenin içi kabul ettiğimizde ölçüyü küpeştenin içinden alırsak, çünkü dıştan ölçü alıyoruz. Mesela burası 77 santim geliyor. 77 santim bizim profilimizin dış ölçüsü. İçeriye doğru da 4 santim taşma yaptığı için profilimiz yerleştiğinde küpeşlerin önünde bu şekilde duracaktır. Defterimize balkonun karşıdan görünümünü çiziyorum. Bir adet sol tarafta 90 derece açımız var. Bir adet de sağ tarafta 90 derece açımız var. Soldaki sol açıdaki ölçüyü iki kanat yapıp sola doğru topluyoruz. Sağ taraftaki alanımızı da yine iki kanat yapıp sağ tarafa topluyoruz. Ortadaki uzun alanı da yarısını sola, yarısını sağa şeklinde toplayarak camların nereye açılacağını öncelikle karar veriyoruz. Soldaki açının solunda kalan alan 77 santim. Yani 770 milim. Daha sonra uzun tarafın ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra da kısa tarafın ölçüsünü alıyoruz. Sağ taraftaki açımızın sağında kalan kısmın ölçüsü de 770 milim geldiğine göre şimdi uzun tarafın ölçüsünü alıyoruz. Buradaki ölçümüzde 7085 milim geldi. ...7085. Balkonumuzun enini ölçtükten sonra sırasıyla yapmamız gereken işlemlerden biri de duvar şakülünü almaktır. Bakın alt taraf 21 milim geliyor.
Alt tarafı 21 milim ölçtükten sonra ortadan aldığım ölçüde görüyorsunuz 26 milim geliyor. Üst taraf sola doğru 6 milim geldiğinden ölçümüz zeminden alındığı için komplesini yerleştirdiğimizde duvar ölçümüzü etkileyeceği için bu ölçümüze 6 milim boşluk vermemiz gerekiyor. Şimdiki aşamamız zemin ve tavanın eğriliğini ölçmek. Zemini ve tavanı ölçmek için lazer şakülden, seviye ölçerden yardım alıyoruz. Bunun için de tahtametreye ihtiyacımız var. Balkonun baş tarafından başladık. Görüyorsunuz alt taraf 622 milim geliyor. Sol köşeye geçtiğimizde ölçümüz 620 milime düştü. Bu ne demektir? Sağ taraf 2 milim daha zeminde düşük demektir. Bu ölçüyü balkonun tamamında yaptığımızda en düşük ölçüyle en büyük ölçü arasındaki fark zeminin ne kadar eğri olduğunu gösterir. Aynı işlemi tavanda da yaptığımızda 1459 milim geliyor sağ taraf. Sol köşeye baktığımda 1452 milim geliyor. Burada da 7 milim bir eğrilik var. Şimdi bu değerleri balkonun tamamında yaklaşık her 1 metrede bir kontrol ederek, defterimizin üzerine not ederek, üst tarafta da aynı şekilde yaparak çıkan en düşük değerleri toplayarak da yüksekliğimizi buluyoruz. Bu değerleri ne kadar sık alırsak balkon ölçüsü alırken hata yapma riskimizi de o kadar azaltırız. Metre üzerinde gördüğümüz noktanın üst kısmına dikkate alarak alıyoruz ölçümüzü. Şimdi aldığımız ölçülerin en düşük değerlerini tespit ediyoruz. Altta 621, üstte ise 1437. Şimdi bu iki rakamı topladığımızda 1437 artı 621 5 0 yüksekliğimiz 2058. Burada tabii hani ustanın görüş herkesinki farklıdır. Hani ben bu ölçüyü aldığımda bir 8 milim tolerans boşluğu veririm. Bu balkonun yüksekliğini 2050 milim olarak dikkate alabiliriz. Ölçümüzü tamamladıktan sonra dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de seviyeler arasında ne kadar fark olduğunu bulabilmektir. Şimdi en yüksek ölçümüz en düşük rakamı seçerek yaptığımız için en yüksek ölçümüzle arasındaki farkı hesaplayarak en yüksek ölçümüz 641, en düşük ölçümüz de 621. Bu iki rakam arasındaki farkı bulduğumuzda 20 milim. Altta 20 milim eğriliğimiz var. Bu da demek oluyor ki en yüksek noktadan cam balkon profilini zemine oturtturduğumuzda diğer noktanın aynı seviyeye gelebilmesi veya başka bir deyişle teraziye gelebilmesi için 20 milim havaya kalkması gerekir bu noktanın. Şu nokta yere basıyor. Bu nokta zeminden 20 milim yukarıda olması lazım ki cam balkon profilimiz tam bir düzlem içerisinde olsun. Bunun için de 20 milim havaya kalktığında o boşluğu kapatacak parçamız da en az 20 milim olmak zorunda. Yani bu da ne demektir? 20 çarpı 20 köşe bantle bu boşluğu kapatabiliriz. Üst tarafa bakıyoruz. Üst taraftaki en düşük noktamız 1437.
En yüksek noktamız da 1458. 1458. Bu rakamı birbirinden çıkarttığımızda üstte 21 milim eğrilik görüyoruz. Ayrıca ben çalışma boşluğu 8 milim vermiştim. Onu da buraya eklediğimizde 29 milim en fazla boşluk kalan yerde 29 milim boşluğumuz kalacak. Bu 29 milimi de kapatabileceğimiz en uygun parça 20'ye 40'tır. 20'ye 40 köşe bant getirdiğimizde üstteki boşluğu kapatmış oluruz. Böylelikle arkadaşlar montaja gelmeden önce kapatma parçalarımızı da atölyede hazırlayarak getirebiliriz. Nacizane tavsiyem ölçüyü aldığınız gün programda çizmenizdir arkadaşlar. Neden? Ölçüyü aldınız, ofisinize geçtiniz, hemen programınızı açıp mümkün mertebe aynı gün çizimini yapmanız. Çünkü bir sonraki güne kaldığında ufak tefek detayları unutuyoruz. Unuttuğumuz zaman da işte müşterimizin evine geldiğimizde bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Benim bulduğum bu işe en iyi çözüm budur. Mümkün mertebe aldığım ölçüyü aynı gün projelendirmektir. Böylelikle küçük detayları aynı gün çizim yaptığınız için unutmuyorsunuz ve tabii hata payımız da riskimiz de azalmış oluyor.